Herkese merhaba. Bugün ekran teknolojilerinde resmen devrim yaratan kuantum dönemine, yani QLED, OLED ve gümbür gümbür gelen QLED devrimine derinlemesine bir bakış atıyoruz. Teknoloji mağazalarında gördüğünüz o fiyakalı kısaltmaları, pazarlama hilelerini falan bir kenara bırakın. Bugün işin doğrudan bilimine, mutfağına iniyoruz. QLED tam olarak nedir? OLED'i nasıl tahtından edebilir? Ve hepsinden önemlisi, ekranlar hakkında bildiğimiz her şeyi değiştirecek olan bu yeni nesil teknoloji bize ne vaat ediyor? Hepsini tek tek masaya yatırıyoruz. İşte bugünkü yol haritamız. Önce şu Nobel ödüllü kuantum devriminin tarihine hızlıca bir bakacağız. Sonra günümüzdeki QLED donanımlarının farklarını inceleyip, geleceğin teknolojisi QLED ile OLED'i kıyasıya bir savaşa sokacağız. Bölüm 1. Kuantum devrimi. Her şeyin başladığı o çılgın fizik dünyasına hızlıca bir giriş yapalım. Şimdi kuantum nokta dendiğinde kulağa sadece havalı bir pazarlama terimi gibi geliyor olabilir ama aslında bu tamamen fiziksel bir gerçek. Bunları mikroskobik birer prizma gibi düşünün. Arka taraftan gelen o standart mavi led ışını yakalıyorlar ve kristalin tam boyutuna göre gözünüzün algılayabileceği en saf, en canlı kırmızı ve yeşillere dönüştürüyorlar. Bu o kadar zarif bir mekanizma ki ekrandaki parlaklık ne olursa olsun resmen kusursuz bir renk doğruluğu garanti ediyor. Tabii bu sihirli teknoloji bir gecede laboratuvardan çıkmadı. Arkasında onlarca yıllık bizzat Nobel Kimya Ödülü'yle taçlanmış muazzam bir hikaye var. 1981'de Ekimov'un jam içindeki o ilk kanıtıyla başlıyor süreç. Ardından Bruce bunu alıp sıvı koloidal bir çözeltiye taşıyarak oyunun kurallarını tamamen değiştiriyor. 1993'e geldiğimizde ise Bavendi bu noktaların sanayide kusursuzca ve seri bir şekilde üretilmesini sağlayan yöntemi buluyor. Düşünebiliyor musunuz? 1981'de başlayan bu serüvenin Sony ve Samsung'un ticari QLED ekranlarına dönüşmesi ta 2011'leri 2017'leri buldu. Sabrın ve bilimin gerçek zaferi diyebiliriz. Bölüm 2, günümüz QLED donanım farklılıkları. Peki, bütün bu bilimsel geçmişten sonra, bugün mağazaya gittiğinizde aslında ne satın alıyorsunuz? Şöyle ki, kutusunda kocaman QLED yazan her televizyon maalesef aynı değil. Piyasada bu etiketin altında satılan 3 tamamen farklı arka aydınlatma teknolojisi var. Bütçe dostu, EDLIT yani kenardan aydınlatmalı modellerde LED'ler sadece çerçevededir. Bu ne demek? Siyahlar biraz grimsi kalır ve standart bir kontrast alırsınız demek. Bir tık üste çıkarsanız FALT yani tam dizi panelleri görürsünüz. Burada arka taraf bir matris gibi LED'lerle kaplıdır, bölgesel kontrol sunar, çok daha iyidir. Ancak zirveye bakarsak, işte orada mini LED yani namı diğer Neo QLED var. Arkasında binlerce mikroskopik LED barındırıyor ve on binlerce yerel karartma bölgesi sayesinde OLED'e doladan kafa tutan ultra yüksek bir parlaklık ve resmen kusursuz bir kontrast sunuyor. Bölüm 3. Gelecek yani gerçek QDEL. Az önce saydığım tüm bu şahane donanımların harika özellikleri var ama tek bir zayıf noktada birleşiyorlar. Hepsi arkadan gelecek bir ışığa muhtaç. İşte QDEL teknolojisi tam bu noktada devreye girip o arka aydınlatmayı tamamen çöpe atıyor. Mühendisler ışığı bu noktaların içinden geçirmek yerine inorganik noktalara doğrudan elektrik akımı veriyorlar ve noktalar kendi ışıklarını kendileri üretiyor. Yani gerçek, saf bir ışıma. Bu resmen ekran dünyasının kutsal kasesi. Neden mi? Çünkü OLED'in o mükemmel, tamamen kapanabilen sonsuz siyahlarını alıyorsunuz, kağıt kadar incecik yapısına kavuşuyorsunuz ve organik olmadıkları için OLED'in en büyük kabusu olan o ekran yanması, yani burn-in riskini tamamen sıfırlıyorsunuz. Bölüm 4. QDL ve OLED kapışması. Geleceğin yenilmez savaşçısı, kusursuz siyahların mevcut kırılına karşı. Bakalım rakamlar ne diyor? Laboratuvar maliyetlerine baktığımızda QDEL'in OLED'e karşı devasa bir ekonomik avantajı var. OLED üretmek özellikle devasa vakum odaları kurmayı gerektirdiği için inanılmaz pahalı ve çok ciddi bir organik malzeme israfı yaratıyor. Ama QDEL üretim süreci çok daha farklı. Resmen bir kağıda mürekkep basar gibi oda sıcaklığında inkjet printing yani mürekkep püskürtmeli baskı yöntemiyle üretilebiliyor. Katman katman yapılan bu hassas üretimde malzeme israfı çok az. Hatta mevcut LCD fabrikaları bile kolayca QDEL basacak şekilde dönüştürülebiliyor. Maliyet açısından tam bir oyun değiştirici. Tabii mürekkep püskürtmek kulağa pratik gelse de mikroskobik ölçekte işin içine fizik girince mühendisler bayağı ter döküyor. Çözmeleri gereken çok sinir bozucu bir kahve lekesi etkisi var. Masaya dökülen kahve damlasının kururken kenarlarında koyu bir halka bırakması gibi düşünün. Piksellerdeki o çözücü madde buharlaşırken kuantum noktalarını kenarlara doğru itiyor. Sonuç ne? Ortası ipince, kenarları kalın, düzensiz ve maalesef çok verimsiz bir ışık yayılımı. Ancak laboratuvarlardaki o dahiyane mühendislerin buna buldukları 2 aşamalı bir çözüm var ve bu bence tam bir sihir. İlk adımda Marangoni akışı denen bir akışkanlar dinamiği numarası yapıyorlar. Farklı çözücüleri karıştırıp sıvıyı kururken zorla tekrar merkeze itip dümdüz bir katman oluşturuyorlar.
İkinci adımda ise işi şansa bırakmayıp piksel duvarlarını sıvıyı iten hidrofobik bariyerlerle kaplıyorlar. Böylece sıvı mürekkebin kenarlara tırmanmasını kesin olarak durdurup cam gibi düz, ultra verimli bir piksel yaratıyorlar. Gerçekten inanılmaz bir mühendislik. Peki biz bunu ne zaman göreceğiz derseniz, önümüzde aşılması gereken son bir bariyer var. Mavi piksellerin ömrü. Mavi renk her zaman daha fazla enerji ister ve çabuk tükenir. 10.000 saatlik o endüstri standardını tam olarak yakalamaları gerekiyor. Bu yüzden 2026-2027 gibi QD'li önce akıllı saatlerde ve yeni nesil araçların bilgi eğlence ekranlarında göreceğiz. Mavi piksel sorunu seri üretim için tam anlamıyla çözüldüğünde ise 2028 ve sonrasında salonlarımıza o devasa televizyon ve monitörler olarak bomba gibi düşecekler. Bölüm 5. Ekstrem endüstriyel dayanıklılık. Az önce araçlardan bahsettik ya, otomotiv ve havacılık sektörünün neden bu ekranlar için sıraya girdiğini merak ediyor musunuz? Bir arabanın konsolunu düşünün. Sürekli güneş altında kalır ve yansımayı yenip ekranı görebilmeniz için kesintisiz 1000 nit gibi kör edici bir parlaklık gerekir. Standart bir organik OLED'i sürekli bu seviyede yakarsanız saniyeler içinde aşılı ısınır ve pikseller resmen kavrulur. Ancak QDEL tamamen inorganik kristallerden oluştuğu için organik ekranların baş belası olan o termal bozulmaları hiç yaşamadan bu devasa parlaklıklara terlemeden ulaşıyor. Bir de ekstrem sıcaklıklar var tabii. Arabayı kışın ayazında ya da yazın kavurucu güneş altında bırakırsınız. OLED molekülleri aşırı sıcakta veya soğukta kolayca bozulurken QL diksel kristalleri termal olarak resmen yok edilemez yapıdadır. AEC-Q100 adı verilen o zorlu standartları çok rahat geçiyorlar ve eksi 40 dereceden artı 85 dereceye kadar bana mısın demeden çalışmaya devam ediyorlar. Elektrikli araçlar için bu özellikler tam bir devrim. Çünkü verimlilik her şey demek. QDL panellerde ışık filtresi olmadığı için geleneksel ekranlardaki o %70'lik enerji kaybı yok. Işık doğrudan size geliyor. Artı, karanlık sahnelerde pikseller doğrudan kapandığı için sıfır enerji harcıyor. Bu doğrudan elektrikli aracınızın menziline ekstra kilometre demek. Bir de üstüne yansımayı %1'in altına indiren o özel nanometrik kaplamaları ekleyince güneş tam tepedeyken bile ekran cam gibi okunuyor. Sadece yollarda değil, havacılık ve askeri endüstride bu işin peşinde. QLED, o zehirli kadmiyum maddesini içermediği için Avrupa'nın katı çevre yasalarıyla tamamen uyumlu. Hatta askeri MILS-DD 810H standartlarına göre içlerinde sıvı veya vakum gibi patlayacak bir katman olmadığı için yüksek irtifadaki o korkunç basınç düşüşlerine bile dayanıyorlar. En çılgını da şu, ışık dalga boyları o kadar hassas kontrol edilebiliyor ki askeri pilotlar gece görüş gözlüğü kullanırken ekranlara baksalar bile kesinlikle kör olmuyorlar. Mükemmel bir senkronizasyon. Bölüm 6. Son karar ve satın alma tavsiyesi. Nobel ödüllü kimya laboratuvarlarından çıktık, askeri kokpitleri gezdik. Peki tüm bu bilim kurgu sizin salonunuzdaki televizyon için ne ifade ediyor? Mağazaya gittiniz. Karşınızda yüzlerce ekran ve beyninizi yakan bir sürü kısaltma var. Hangi panel sizin zor kazandığınız parayı gerçekten hak ediyor? Bakın, işte günümüz teknolojisine göre en net rehberiniz. Bütçeniz dar ise ama yine de kaliteli renkler görmek istiyorsanız Edgelit yani kenardan aydınlatmalı bir QLED işinizi görecektir. Hem cebimi yormasın hem de parlaklık ve siyahlar iyi olsun. Tam fiyat performans arıyorum diyorsanız yönelmeniz gereken yer Falt paneller. Ancak kardeşim ben OLED kalitesinde dipsiz siyahlar isterim ama burn-in, ekran yanması stresi falan çekemem diyorsanız şu an tartışmasız en iyi yatırım mini LED'dir. Yok ben gerçek bir teknoloji kurduyum, en iyisinin de iyisini beklerim diyenlerdenseniz 2028 civarı piyasayı sarsacak o nihai yükseltmeyi yani QDEL'i beklemek isteyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ekran teknolojileri baş döndürücü bir hızla evriliyor ve hepimizi tam bir donanım yol ayrımında bırakıyor. Asıl zoru şu, siz bugün sisteminizi kusursuz bir mini LED'e mi yükselteceksiniz yoksa elinizdekine sımsıkı tutunup gerçek devrimsel QDL panellerin ana akım olmasını mı bekleyeceksiniz? Fikirlerinizi mutlaka yorumlarda bekliyorum. Bu derinlemesine teknoloji incelememizin sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşmek üzere.